25 Ekim 1415 sabahı, Kuzey Fransa'da adı sonradan tarihe kazınacak küçük bir köyün yakınında iki ordu birbirine bakıyordu. Gece boyu yağan yağmur, aralarındaki tarlayı derin bir çamur denizine çevirmişti. Kimse henüz bilmiyordu ama bu çamur, binlerce insanın kaderini belirleyecekti. Bu karşılaşma, İngiltere ile Fransa arasındaki yüzyıl savaşlarının bir parçasıydı. İngiltere Kralı ve Henry, Fransa tahtı üzerindeki iddiasını silahla kanıtlamak için Manş Denizi'ni geçmişti. Harfleur kuşatmasının ardından hastalık ve yorgunlukla tükenen ordusu, İngiltere'ye dönerken Fransız kuvvetleri tarafından yolu kesilmişti. İngiliz ordusu yaklaşık 6 ila 9 bin kişiden oluşuyordu, büyük çoğunluğu ünlü İngiliz uzun yayı ustası okçulardı. Karşılarında duran Fransız ordusu çok daha kalabalıktı, tahminlere göre 12 ila 30 bin arasında, krallığın en soylu şövalyeleriyle doluydu. Sayısal üstünlük tartışılmazdı ama savaş her zaman sayılarla kazanılmaz. Savaş alanı, Azincourt ve Tremecurt köylerinin ormanlarıyla iki yandan sıkıştırılmış dar bir tarlaydı. Bu darlık, kalabalık Fransız ordusunun sayısal üstünlüğünü avantaja çeviremeyecek, aksine onları bir huniye sokacaktı. Ve o gece yağan yağmur, taze sürülmüş toprağı adeta bir bataklığa dönüştürmüştü. Fransız ordusunun başında Kontable Charles Delbret ve Alençon Dükü gibi deneyimli komutanlar vardı. Planları basitti, ağır zırhlı şövalyelerle İngiliz merkezini ezip geçmek. Ama bu plan, önlerindeki çamuru ve düşmanın gerçek gücünü hafife alıyordu. Ve Henry ise farklı bir oyun kuruyordu. Okçularını iki kanada ve merkeze dağıttı, her birinin önüne sivri uçlu ahşap kazıklar çaktırdı. Bu basit önlem, gelecek olan süvari hücumuna karşı ölümcül bir tuzak haline gelecekti. Saatlerce iki ordu birbirine bakarak bekledi. Ne Fransızlar saldırmaya can atıyordu ne de İngilizler, her iki tarafta diğerinin ilk hamleyi yapmasını istiyordu. Sessizlik, sabah sisinin arasında giderek ağırlaşıyordu. Sonunda Henry cesur bir karar aldı, ordusunu öne çekti. Okçular, Fransız hatlarına menzil mesafesine kadar ilerledi ve kazıklarını yeniden toprağa sapladılar. Artık geri dönüş yoktu. İngiliz okçuları yaylarını gerdi ve gökyüzü bir anda binlerce okla karardı. Fransız saflarının üzerine adeta demir bir yağmur yağıyordu. Savaşın gidişatını belirleyecek ilk darbeydi. Fransız süvarileri buna karşılık vermek için harekete geçti ama önlerindeki çamur, atların hızını daha ilk adımlarda kesti. Sivri kazıklara çarpan ve panikleyen atlar, kendi safları içinde kargaşa yarattı. Süvari hücumu, başlamadan çökmeye başlamıştı. Panikleyen atlı birlikler geri çekilirken, arkalarından ilerleyen binlerce Fransız şövalyesi yaya olarak çamura daldı. Üzerlerindeki ağır zırh, normal koşullarda güçlerinin simgesiydi, şimdi ise en büyük düşmanları haline geliyordu. Dar alan, binlerce zırhlı adamı birbirine kenetledi. Öndekiler çamura saplanıp düşerken, arkadan gelen dalga onların üzerine yığılıyordu. Kısa sürede ilerleme değil, hareketsiz bir insan yığını oluşmaya başlamıştı. İngiliz okçuları aralıksız ok yağdırmaya devam etti. Kalın zırhları her zaman delemeseler de, oklar atların gözlerine, yüzlere ve zırh aralarındaki boşluklara isabet ediyor, saflarda panik ve düzensizlik yayılıyordu. Ağır zırhları içinde çamura gömülen birçok şövalye artık ayağa kalkamıyordu. Bitkinlik, kalabalığın ağırlığı ve üst üste yığılma, pek çoğunun boğulmasına ya da ezilmesine yol açtı, kılıç bile değmeden hayatını kaybedenler oldu. Bu kargaşayı gören İngiliz okçular, yaylarını bırakıp ellerine balta, tokmak ve kısa kılıçlar aldı. Çamura saplanmış, hareket edemeyen Fransız şövalyelerine doğru ilerlediler. Zırhlı bir soylunun, hafif silahlı bir okçu. Karşısında artık hiçbir avantajı kalmamıştı. Saatler süren çatışmanın ardından tarla, çamura saplanmış binlerce Fransız askerinin bedeniyle doluydu. Fransız ordusunun ön saflarındaki soylu şövalye sınıfı, o gün adeta yok olmuştu. Savaşın ortasında, Fransız takviye birliklerinin arkadan saldırabileceği korkusuyla ve Henry, ele geçirilen esirlerin öldürülmesini emretti. Bu karar, dönemin şövalyelik geleneklerine aykırı olsa da, kralın gözünde ordusunun hayatta kalması için bir zorunluluktu.
Savaş sona erdiğinde bilanço çarpıcıydı, İngiliz kayıpları birkaç yüz kişiyle sınırlıyken, Fransız tarafında ölü sayısı 6 ila 10 bin arasında tahmin ediliyordu. Kontable Charles Delbret ve Alençon Dükü dahil pek çok üst düzey Fransız asilzadesi, o gün hayatını kaybetti. Azincourt, Fransız aristokrasisine öyle ağır bir darbe vurdu ki, ülkenin askeri liderliği bir nesil boyunca sarsıldı. Yüzyıl savaşlarının gidişatı bu tek günde köklü biçimde değişti ve Henry'nin adı İngiliz tarihine bir efsane olarak kazındı. Azincourt bize hatırlatıyor ki, en güçlü zırh bile toprağın gerçeğine yenik düşebilir. O gün çamura saplanan yalnızca şövalyeler değil, bir çağın yenilmezlik inancıydı. Ve 600 yıl sonra bile, o tarlanın sessizliği hala bir uyarı gibi yankılanıyor.